Tarih bazen tek bir olayla değil, küçük küçük kırılmalarla değişir. İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan Avrupa, yeniden inşa edilmeye başlandığında büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu yeniden inşa süreci yalnızca ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda bir gerilim dönemiydi. Çünkü refahın maskesi altında sokaklarda yeni bir tehlike filizleniyordu. Siyasi şiddet. Amerika'nın Marshall Planı ile Avrupa'ya gelen göstermelik ekonomik mucize sadece kalkınma ve refah getirmedi. Soğuk Savaş'ın gölgesinde büyüyen ideolojik çatışmaların ve sokakları dolduran yeni bir kuşağın isyanlarına da zemin hazırladı. 1945 yılı ile birlikte Avrupa'nın kalbine adeta görünmez bir çizgi çekildi. Berlin Duvarı daha inşa edilmemişti ama iki farklı dünya çoktan ortaya çıkmıştı. Batı ve Doğu. Bu ayrım yalnızca bir ideolojik savaş değildi. Aynı zamanda Avrupa tarihini kökten değiştirecek yeni bir karanlık dönemin habercisiydi. Bir tarafta Amerikan destekli Batı, diğer tarafta Sovyet etkisindeki Doğu. Ve tam ortasında iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir kıta, Avrupa. Bu video yalnızca bir dönemin değil, bir kıtanın hikayesini anlatıyor. Refah ve bolluk maskesinin ardındaki derin çelişkiler, barışçıl başlayıp şiddet sarmalına dönüşen toplumsal hareketler ve devletlerin karanlık yüzü. Peki nasıl oldu da Avrupa, demokrasinin beşiği olmaktan çıkıp da siyasi şiddetin bir çeşit laboratuvarına dönüştü? Gladio'dan Kırmızı Tugaylara, RAF'tan İRA'ya. Bu örgütler nasıl doğdu? Devletler nerede hata yaptı? Ve belki de en önemlisi, bu karanlık yılların izleri günümüz Avrupa'sını nasıl şekillendirdi? Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle video daha fazla YouTube kullanıcısının önüne düşecek ve sesimizi daha fazla insana duyurabileceğiz. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız Soğuk Savaş Avrupa'sının karanlık yıllarına dalıyoruz. Savaşın ardından Avrupa, tarihinin en büyük yeniden yapılanma sürecine girdi. Şehirler yıkılmış, ekonomi çökmüş, toplumsal doku tamamen parçalanmıştı. Ancak Marshall Planı ile birlikte Avrupa yeniden ayağa kalkmaya başladı ve bu süreç beklenmedik bir dönüşümü beraberinde getirdi. Marshall Planı sadece bir yardım değil, bir stratejiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetlerin etkisini kırmak için Avrupa'ya tam 13 milyar dolarlık devasa bir kaynak aktardı. Bu aynı zamanda keskin bir yol ayrımıydı. Amerika, Sovyetlerin Avrupa üzerindeki etkisini tamamen kırmak istiyordu. Amerika'nın şartı netti. Komünizme karşı açıkça bir tavır alınacaktı. Plan işe yaradı da. 1950'lerden 1960'ların ortalarına kadar süren dönem Avrupa'da kalkınmanın altın çağı olarak adlandırıldı. Almanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan İngiltere'ye. Fabrikalar tam kapasite çalışıyor, işsizlik neredeyse sıfıra iniyor ve refah seviyesi Avrupa tarihinde görülmemiş bir düzeye ulaşıyordu. Fakat bu parlak tablonun ardında göz ardı edilen çelişkiler vardı. NATO'nun kurulması ve Varşova Paktı'nın buna yanıtı Avrupa'yı tam ortasından bölen bir demir perde yarattı. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı bu bölünmüşlüğün en somut ve trajik sembolüydü. Orta ve Doğu Avrupa'da birbiri ardına Sovyet yanlısı rejimler kurulmaya başlandı. Doğu Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Çekoslovakya. Ancak Avrupa'nın geri kalanında yaşanan ekonomik büyüme toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde yansımadı. İşçi sınıfı hala zor şartlar altında çalışıyor, göçmenler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor ve gençler bu katı sistemin bireysel özgürlüklerini kısıtlamasından giderek daha fazla bunalıyordu. Bu ortamda üniversiteler yeni fikirlerin filizlendiği ve radikal değişimlerin yaşandığı merkezler haline geldi. Frankfurt Okulu düşünürleri modern toplumu sert bir şekilde eleştirmeye başladılar. Herbert Marcuse'un Tek Boyutlu İnsan kitabı öğrenci hareketlerinin adeta manifestosu oldu. Theodor Adorno ve Max Horkheimer kültür endüstrisinin insanları nasıl uyuşturup pasifleştirdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyordu. Vietnam Savaşı ise bardağı taşıran son damla oldu. Amerika'nın bu uzak ülkedeki savaşı Batı demokrasilerinin ikiyüzlülüğünü de gözler önüne seriyordu. Avrupa'nın dört bir yanında Vietnam karşıtı protestolar dalga dalga yayıldı. 1968 yılına yaklaşırken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü bu yeni kuşak
sadece teorik tartışmalarla yetinmek istemiyordu. Onlar sistemi kökten değiştirmeyi hedefliyordu. Ve kimse bilmiyordu ki bu barışçıl başlayan hareket sonrasında Avrupa karanlık bir şiddet sarmalının içine sürüklenecekti. 1968'in ilkbaharında Paris'te başlayan öğrenci eylemleri kimsenin tahmin edemeyeceği bir yangına dönüştü. Sorbonne Üniversitesi'ni işgal eden öğrenciler sadece eğitim sistemini değil, aynı zamanda tüm toplumsal düzeni sorguluyordu. Sloganları basitti ama güçlüydü. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Bu sorgulamaya çok geçmeden işçi sınıfı da katıldı. 14 Mayıs 1968'de 3000 işçiyle başlayan genel grev sadece bir hafta içinde genişledi ve 22 Mayıs'ta tam 9 milyon işçiyi etkisi altına aldı. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir dayanışma ve kitlesel hareket yaşanmamıştı. Bu dalga hızla tüm Avrupa'ya yayıldı. Berlin'de Rudi Dutschke'nin liderlik ettiği hareketler, Roma'daki öğrenci birliklerinin kitlesel eylemleri, Londra'daki Vietnam karşıtı protestolar. Her ülkede hareket farklı bir ivme kazandı ama özü aynıydı. Mevcut düzen artık değişmeliydi. Başlangıçta her şey barışçıldı. Öğrenciler meydanlarda tartışıyor, işçiler fabrikaları terk ederek grev yapıyor, aydınlar birbiri ardına manifestolar yayınlıyordu. Fransa'da De Gaulle hükümeti sarsılıyor, İtalya'da fabrikalar durma noktasına geliyor, Almanya'da üniversitelerde reform talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Ancak devletlerin bu hareketlere tepkisi giderek daha sert ve otoriter bir hal aldı. 1970'ler Avrupa'sı artık bambaşka bir yerdi. Ekonomik kriz, petrol şoku ve yükselen işsizlik dalgası toplumsal huzursuzluğu derinleştiriyordu. Ancak sokaklarda artık romantik devrim hayalleri değil, silahlı mücadele konuşuluyordu. Ne barışçıl eylemler kalmıştı, ne de romantik devrim hayalleri. İtalya'da Kırmızı Tugaylar sahneye çıktı. Örgüt, silahlı propaganda stratejisini benimseyerek devlet görevlilerini, iş adamlarını ve gazetecileri hedef aldı. 1974 yılında Sosova savcısı Mario Sossi'yi kaçırarak seslerini duyurdular. Ancak asıl büyük eylemleri 1978 yılında gerçekleştirdikleri Aldo Moro suikastiydi. 16 Mart 1978. Roma'nın kalbinde İtalya'nın en güçlü adamlarından biri olan Aldo Moro'nun konvoyu pusuya düşürüldü. Bu eylem dönemin en sarsıcı olaylarından biri olarak tarihe geçti. Moro 55 gün boyunca bir apartman dairesinde rehin tutulduktan sonra öldürüldü. Ancak bu trajik olayın arkasında çok daha karmaşık ve derin bir hikaye yatıyordu. Aldo Moro, İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi'nin lideri ve eski başbakandı. Ama daha da önemlisi İtalyan Komünist Partisi ile tarihi bir uzlaşma planının mimarıydı. Bu plan, Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde sol ile sağ arasındaki kutuplaşmayı azaltmayı ve bir denge kurmayı amaçlıyordu. Ancak böyle bir dönemde Moro'nun kaçırılması ve öldürülmesi tesadüf olamazdı. Yıllar sonra ortaya çıkan iddialar ve belgeler NATO ve CIA'nin bu olaya bakışını ortaya koydu. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Aldo Moro'yu İtalyan komünistlerle işbirliği yaptığı konusunda sert bir şekilde uyardığı biliniyor. Ancak belki de en çarpıcı detay, İtalyan devletinin Moro'yu kurtarmak için hiçbir ciddi girişimde bulunmamasıydı. Bu durum, devletin kendi liderine karşı gösterdiği kayıtsızlıkla ilgili birçok spekülasyona yol açtı. Almanya'daki RAF yani Kızıl Ordu fraksiyonu da benzer bir yol izledi. Andreas Baader, Gudrun Ensslin ve gazeteci Ulrike Meinhof öncülüğünde kurulan örgüt, Amerikan üslerini, NATO tesislerini ve büyük şirketleri hedef alıyordu. 1977'deki Alman sonbaharı ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden biri oldu. Devletle örgüt arasında yaşanan çatışmalar Almanya'yı adeta bir savaş alanına çevirdi. İrlanda'da ise durum daha da karmaşıktı. İngiltere'nin İrlanda üzerindeki baskıcı politikaları ve mezhep ayrılıklarının yüzyıllardır süregelen etkisi İrlanda'da milliyetçi düşüncelerin kök salmasına neden olmuştu. İrlanda Cumhuriyet Ordusu yani İran'ın savaşı sadece ideolojik bir mücadele değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen etnik ve dini boyutları olan bir çatışmaydı. 1972 yılında yaşanan Kanlı Pazar bu çatışmanın dönüm noktalarından biriydi. Britanya ordusunun 26 silahsız protestocuya ateş açarak 13'ünü öldürmesiyle şiddet daha da tırmandı. Bombalar, suikastler ve açlık grevleriyle Kuzey İrlanda resmen bir savaş alanına dönüştü. 2010 yılında Britanya Başbakanı David Cameron'ın Kanlı Pazar nedeniyle İrlanda halkından resmen özür dilemesi bu olayın etkilerinin ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. İspanya'da ise ETA, Franco diktatörlüğüne karşı başlattığı mücadeleyi
demokrasiye geçişten sonra da sürdürdü. Bask bölgesinin bağımsızlığı için girişilen silahlı eylemler binlerce insanın hayatına mal oldu. Sadece 1980 ve 1990 yılları arasında hemen hemen her gün gerçekleştirilen saldırılarda 1000'e yakın İspanyol sivil yaşamını yitirdi. ETA'nın eylemleri yalnızca Bask bölgesini değil, tüm İspanya'yı kaosa sürükleyen bir tehdit haline geldi. Ama bu karanlık süreçlerde Avrupa'da devletlerin tepkisi de en az örgütler kadar sert oldu. Terörle mücadele adı altında olağanüstü yetkiler devreye sokuldu. Yargısız infazlar, işkenceler ve kaçırılmalar demokrasinin beşiği olarak görülen Avrupa'yı adeta bir polis devletine dönüştürdü. İnsan hakları ihlalleri yaygınlaşırken halkın devlete olan güveni ciddi şekilde sarsıldı. Ve işte tam bu noktada Soğuk Savaş Avrupa'sının en büyük sırlarından biri olan Gladio gerçeği ortaya çıktı. NATO bünyesinde kurulan bu gizli örgüt yalnızca olası bir Sovyet işgaline karşı değil, aynı zamanda iç düşman olarak görülen sol gruplara karşı da hareket ediyordu. Devletler bu yapı sayesinde kendi halklarına karşı bile operasyonlar düzenleyebilecek bir güç kazandılar. Kimlerden oluştuğu bilinmeyen, hesap sorulamayan ve durdurulamayan bu örgüt çoğunlukla arkalarında iz bırakmadan faaliyet gösteriyordu. İtalya'da P2 Mason locası, Almanya'da derin devlet yapılanmaları ve diğer Avrupa ülkelerindeki kontrgerilla örgütleri. Hepsi aynı amaca hizmet ediyordu. Solun yükselişini engellemek ve toplumu gerektiğinde provokasyonlarla manipüle etmek. Ta ki 1990 yılına kadar. 1990 yılında Gladio İtalya'da deşifre edildi ve Avrupa'daki karanlık ilişkilerinin büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı. Türkiye'de de benzer bir karşılığı olduğu biliniyor ancak bu başka bir videonun konusu olsun. Bu dönemlerde terörle mücadele adı altında Avrupa demokrasisi kendi değerlerini bir bir feda etmeye başladı. İngiltere'den Almanya'ya, İtalya'dan Fransa'ya yeni yasalar, olağanüstü yetkiler ve sınırsız gözaltılar artık devletlerin yeni normaliydi. Ancak asıl tehlike demokrasiyi koruma bahanesiyle ortaya çıkan bu karanlık devletin yüzüydü. 1990 yılında dönemin İtalya Başbakanı Giulio Andreotti'nin açıklamasıyla Gladio resmen doğrulandı. NATO bünyesinde kurulan bu gizli örgüt, Soğuk Savaş boyunca tüm Avrupa'da faaliyet göstermişti. Resmi görevi Sovyet işgaline karşı bir direniş ağı kurmaktı, ancak gerçek çok daha farklı ve karanlıktı. Gladio yapılanması birçok provokatif saldırı düzenledi. Bu saldırılar genellikle sol grupların üzerine yıkılıyordu. Milano'daki Piazza Fontana katliamı, Bologna tren istasyonu bombalaması gibi feci eylemler yıllar sonra bu yapıyla ilişkilendirildi. Almanya'da da benzer bir yapılanma vardı. İstihbarat servisi şüphelileri takip ederken kendi hukuk sistemini bile hiçe sayıyordu. İngiltere'de İRA üyelerine karşı uygulanan "shot to kill" yani öldürmek için vur politikası büyük tartışmalara yol açtı. Devletler terörle mücadele bahanesiyle kendi yöntemleriyle terör yaratıyorlardı. Fakat 1980'lere girerken dünya değişti. Soğuk Savaş'ın katı kutuplaşması yerini yeni bir düzene bırakıyordu. Margaret Thatcher İngiltere'de, Ronald Reagan Amerika'da neoliberalizm çağını başlattı. Bu dönemde silahlı mücadeleyi savunan örgütlerde ciddi bir değişim sürecine girdi. İdeolojik zeminin kayması, toplumsal desteğin azalması ve devletlerin artan baskısı örgütleri ya dönüşmeye ya da tamamen yok olmaya zorladı. İtalya'da Kırmızı Tugaylar 1980'lerin başında bölündü ve etkisini kaybetti. Örgüt liderlerinin çoğu yakalandı ya da pişmanlık yasasından yararlanarak teslim oldu. Almanya'da RAF 1990'lara kadar eylemlerine devam etti. Ama Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü örgütün ideolojik temellerini sarstı. Son olarak 1998'de yayınladıkları bir bildiriyle silahlı mücadeleye son verdiklerini açıkladılar. İrlanda'da süreç biraz daha farklı şekilde ilerledi. İRA, silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye geçiş yaptı. 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ya da Belfast Anlaşması, yüzyıllardır süren çatışmalardan sonra barış için büyük bir adım oldu. Ancak bu süreç bile Avrupa'nın bu karanlık yıllarından kalan yaraların kolay kolay kapanmayacağını gösteriyor. 11 Eylül 2001 saldırıları ise tarihin akışını değiştiren bir kırılma noktasıydı. Terörle mücadele artık küresel bir boyut kazanmıştı. Ancak bu kez hedefte sol örgütler değil, radikal İslamcı gruplar vardı. Batı dünyası kendi sınırları içinde ve ötesinde güvenliği sağlamak için daha sert önlemler almaya yöneldi. Gladio benzeri yapılar da değişimden nasibini aldı. Siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, vekalet savaşları.
Mücadele artık bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Teknolojinin gelişmesiyle kontrol araçları daha görünmez ama çok daha etkili hale geldi. Peki bu karanlık yıllardan ne öğrendik? Bugün Avrupa yeni ve karmaşık bir tehditle karşı karşıya. Yükselen aşırı sağ, göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve ekonomik sorunlar. Devletler bu tehditlere karşı güvenlik politikalarını yeniden şekillendirse de bu durum toplumun farklı kesimlerinde yeni çatışmaların tohumlarını ekiyor. Her kriz döneminde olduğu gibi toplum bugün de benzer tartışmaların içinde kayboluyor. Neo-Nazi cinayetlerinden Norveç'teki Breivik katliamına. Artık şiddet dalgası soldan değil, sağdan yükseliyor. Ancak devletlerin buna tepkisi 70'lerdeki kadar sert değil. Yine de telefon dinlemeler, kitlesel gözetim, sınırsız gözaltılar. Devletler elbette eski alışkanlıklarını terk edemiyor. Occupy hareketinden iklim aktivistlerine kadar pek çok yeni toplumsal hareket ortaya çıktı. Ancak bu mücadele artık sokaklardan sosyal medyaya taşındı. Protesto biçimleri değişse de devletlerin refleksleri pek değişmedi. Dünyanın dört bir yanında büyük toplumsal hareketler hala güvenlik tehdidi olarak görülüyor. O karanlık yıllar belki geride kaldı ama gölgesi hala üzerimizde. Her yeni kriz, her yeni toplumsal hareket, her güvenlik tartışmasında o dönemin izlerini açıkça görebiliyoruz. Sadece aktörler ve yöntemler değişti. Tarih tekerrür etmiyor belki ama her dönem kendi karanlığını yaratıyor. Bu haftalık da bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bizi daha fazla desteklemek isterseniz katıl üyeliklerine ve süper teşekkür seçeneklerine göz atabilirsiniz. Unutmayın, karanlık yılları anlamak aslında bugünü anlamaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.